Arkadaşlar, sizlere 525 Erbaa karavana yaptığımız elektrik tesisatını göstermek istiyorum. Öncelikle birçok karavanda olmayan şu dışarıdan elektrik yetmediği zaman dışarıdan 200-230 volt beslemenizle şarj edebileceğiniz şu priz soketini ilave ettik. Buradan elektrik bağlantısını yaparak akünüzü şarj edebiliyorsunuz. İçeride bu şarjı sağlayan bir tane şarj ünitesi var. Onu da göstereceğim. Ayrıca şurada da içeride su tesisatı, sıcak ve soğuk su bağlantısı var. İsterseniz buradan duş alabiliyorsunuz. Harici olarak içeriden sıcak suyu, soğuk suyu sistem sağlıyor. Şöyle karavanın içerisine bakalım. Elektrik bağlantılarımıza. Karavanı dıştan da şöyle göstereyim biraz. Bayağı büyük bir karavan içerisinde. Yani 2-4 kişi kalabilir, 2 aile. Şurası bir tabi attık şeyleri. Burası yatak kısmı. Şurada priz var. Bunu priz linyesini besledik, 220 volt. Ayrıca USB'si de var. Kendi üzerinden USB beslemesini alıyor. Şuralarda LED ışıklar var. Bunların çalışmasını göstereceğim. Temel sistemimize gelelim. Öncelikle şunu göstereyim. Şurada koltuğun altında şurayı kapağı açarsak şu şekilde göstereyim. Bir tane 200 amper saatlik 12 voltluk bir akümüz var. Şu biraz önce bahsettiğim dışarıdan harici besleme için prizimizin taktığımız zaman besleyen şarj ünitesi. Buraya gelen şarj ünitesi şurada üstte gördüğünüz artı ve eksi 12 volt çıkışları akümüze bağlı. Akümüzü direkt şarj edebiliyor. Şurada da bir tane şöyle yandan göstereyim. 1500 wattlık bir invertörümüz var. Şu anda açık durumda. İnvertörümüzün çıkışı şu alttaki prizden bizim merkezi panomuza gidiyor. O panomuzu da göstereceğim. Bir de buradaki diğer invertörümüzün çıkışından şuraya pratik kullanım için hemen koltuğumuzun alt tarafına bir tane ilave şurada grup priz ve USB soketlerini monte ettik. Direkt invertörden besleniyor. Pratik olarak telefonunuzu şarj etmek istediğinizde ya da burada herhangi bir 220 voltluk bir cihaz çalıştırmak istediğinizde kullanımı çok kolay. Bir tane buzdolabımız var. Burada 220 voltla çalışıyor. Orta boy bir buzdolabı, 212 litrelik. Sürekli sistemde devrede kalıyor bu. 24 saat çalışıyor. Sistemimiz bunu rahatlıkla besleyebiliyor. Şurada bir de fırınımız var. Fırın ve ocağımız var. Bakın bu da 220 voltluk. Bunu da besliyor sistem. Şurada 12 voltla çalışan hidroforumuz var. 12 volt beslemesi var. Bunu açtığımız zaman sesi duyuyorsanız hemen şeyi sağlıyor. Bize basınçlı suyumuzu hazırlıyor. Bakın suyumuz geliyor. Şuralara LED aydınlatmalar bağladık. Tüm her tarafı şey yapıyor. Çalıştırabiliyor. Onu şöyle göstereyim. Şu şekilde bir kumandası var. Bunu açtığımız zaman bakın şöyle de şeyi var. İstediğimiz gibi renk dönüşümünü buradan sağlayabiliyoruz. Bakın şu anda belki ekranda çok net görünmeyebilir. Şu şekilde kumandayla bunları kontrol edebiliyoruz. Kumandamızın alıcısı şurada. Tüm dört bir yanı, karavanın dört bir yanı bu şekilde ledlerle döndükten sonra görüyorsunuz. Hepsi birbirine bağlı şekilde tüm ledimiz. 2 boy şerit led kullandık. Şurada alıcımız. Buna 12 volt input beslememiz geliyor. Kapatalım şimdi bunları. Şimdi kontrol panelimizi göstermek istiyorum.
Şimdi bir de oraya geçmeden önce bir de şurada fanımız var. Klimatronik. Bu da 220 voltla çalışıyor. Şu yan tarafta açma kapama düğmesi var. Bakın açtığımız zaman çalıştığını görüyorsunuz. Güzel bir serinlik de sağlıyor. Üflemeye başlıyor. Bakın içerisi şu anda 34 dereceymiş. Hemen üflemeye başladı. Bakın şu pervanesi swing yapıyor. Gayet güzel bir serinlik veriyor. Tam kapının üzerine monte ettik bunu. Çok yeri de çok ideal oldu. Çok pratik, kullanışlı oldu. Bunu kapatıyorum şimdi. Evet, şuradan yandan da kapatayım kullanımı. Ve kontrol panelimize gelelim. Şimdi şu üst taraftan bağlantılarımız geliyor kablo kanalıyla. Şunun arka tarafında kablo girişleri var. Tabii bütün sistemimizi çatıda, tavanımızda 2 tane güneş panelimiz var. 240 wattlık, 12 voltluk 2 tane kaliteli güneş panelimiz var. Besleme onlardan sağlanıyor. Yaz şartlarında çok güzel bize besleme veriyor. Sigorta kutumuz gelen 12 voltluk tüm yüklerimiz şu 40 amperlik sigortadan geçiyor. 230 voltluk beslemelerimizi tamamı da şu gördüğümüz 225 amperlik tekli otomat sigortadan geçiyor. Tekli otomat sigortanın tüm çıkışları şu aşağıdaki altılı grup prize geliyor. Burada da yüklerimiz bağlı. İşte fırın ocağımız demişiz. Bakın burada su ısıtıcısı demişiz 230 volt. Sonra arkada buzdolabı demişiz. Sonra arkada klima demişiz. Tüm yükler hepsi burada gelen kabloların nereden geldiği prizlerde yazılı şekilde. Herhangi bir arıza anında çok kolay bir şekilde buradan tespit etmek. Yani bu sistemi bilmeyen birisi tespit etmesi çok kolay. Şurada bir tane Maxxan MPPT şarj kontrolümüz var. 40 amperlik bu. Buradaki şöyle göstereyim. Şu anda akümüz dolu. Sıcaklığı gösteriyor. Şöyle 2.8 amperle şu anda şarj ediyor. Çünkü akümüz doldu. Çok fazla bir kullanımımız yok. Hava çok güneşli. Dünden beri kullanım olmadığı için şu anda yani tamamına full'e yakın akümüz o durumda. Ve şuradaki asıl Paco şalterimiz. Şimdi Paco şalterimiz 0 konumundayken şu anda ne invertörden gelen 220 volttan yararlanabiliyoruz ne de ilk başta gösterdiğim dışarıdaki harici şebeke beslemesinden yararlanabiliyoruz. Biz bunu eğer 2 konumuna alırsak dışarıdan harici 220 beslememizi bastığımız zaman akümüzü şarj edebiliyoruz. 0 konumunda dediğim gibi 220 volt hiçbir şekilde çalışmıyor. Bir konumuna aldığımız zaman da artık invertörden içerideki tüm yüklerimizi şu aşağı grup prize bağlı olan tüm yüklerimizi besliyoruz. 220 bağlantılarımız bu şekilde. Şu alttaki gördüğünüz barada 12 voltluk sistemin dağıtım barası. Ve eksi uçları şurada 12 voltluk sistemin hepsi eksi uçları ortak durumda. Artı uçları da bakın hidraforun besleme ucu bu. LED dolap içi LED aydınlatma biraz önce gösterdiklerimin. Bunu da göstereceğim. Diğer LED aydınlatma ilk başta gösterdiğim LED aydınlatmanın şerit LED aydınlatmanın bunları. Bu da yine LED aydınlatmanın sigortası. Bu da dolap içi aydınlatma. Bakın şurada bir tane de dolap içi aydınlatma için bir anahtar koyduk. Açtığımız zaman bu şekilde içeride güzel bir aydınlatma sağlıyor. Şöyle de göstereyim. Üst tarafta da hani gece kullanacağınız zaman bu şekilde burayı dolap olarak kullanırsanız aynı aydınlatma burada da çalışıyor. Tekrar şurayı gösterecek olursak
Yani derli toplu bir sistem oldu ve dışarıdan da besleme olması nedeniyle çok kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Evet. Karavan içerisinde çalışmak arkadaşlar bu tesisatı yaparken alan küçük olduğu için biraz zor oluyor ama biraz zorluğa katlanıp planlı programlı güzel bir proje yaptığınız zaman sonrasında bunun ilerleyen zamanlarda yararını görebiliyorsunuz. Evet, bizim karavanımızdaki elektrik tesisatımız bu şekilde. Şu anda sorunsuz çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.